merhaba. Bugün bir Orta Doğu yemeği yapacağız. Üstelik 6 yıldır Türkiye'de yaşayan Ürdünlü gelin şurup yapacak. Yemeğin ismi ne? Şakiriye. Şakiriye. Başlayalım. Şimdi malzemelerimize sayar mısın? 1,5 kilogram yoğurt, 750 gram kuşbaşı eti, Dana mı? dana, Dana. Pirinç. 4 su bardağı pirinç, 4 su bardağı. şehriye, Hı. bir tane yumurta, onun adı Dolmalık neydi? fıstık. Dolmalık fıstık, Nişasta. mısır nişastası, karanfil, kakule, Defne yaprağı. defne yaprağı, bir tane Ve soğan. Soğan. 250 gram tereyağı, 2 tatlı kaşığı tuz. Ve de etimizi haşlamak için su. Değil mi? Evet. Tamam, şimdi başlayalım. Nasıl hazırlıyoruz bu yemeği? Bu yemeğin özelliği ne Şuruk? Bu yemek Kurban Bayramı'nda yapılır. Tamam. Etlerimizi tencereye alıyoruz. Yapılabilecek bir şey. Ekleyelim. Defne yaprağını da koyuyorsun. Evet. Kakule. Bir tane kakule. Karanfil. Tavaya tereyağını koyuyoruz. Yağ eridikten sonra şehriye ekliyoruz. Daha önce yıkanmış pirinci ekliyoruz. 4 bardak pirinç değil mi? 4 bardak. Ne kadar kavuruyorsun mesela pirinci? 2-3 dakika. 2-3 dakika. Hafif pembeleşinceye, bizdeki gibi. Suyumuzu mu ekliyoruz? Şimdi suyu ekliyoruz. 5 kaşık bardağı. 4 bardak pirinç koymuştuk. Evet. 5,5-6 bardak kadar. 1,5 tatlı kaşığı tuz ekliyoruz. Tenceremizi kapatıyoruz. Dayınca altını kısıyoruz. Kaynamaya başlayınca altını kısıyoruz. Yani yaklaşık 20 dakika falan pişiyor. Şimdi pilav suyu çektiği zaman çatalla kabartıyoruz. Demek ki siz daha farklı yapıyorsunuz. Biz hiç ellemeyiz pilavı. Belki de elleyenler de vardır. Yani ben hiç ellemem. Ellenir mi? Bu aşamada Tane tane olması için Ha, bir çatalla yöntem öğrendim kabartıyoruz. şimdi. Zaten şimdiden tane tane. Bu şimdi ne kadar? Bir 5 dakika daha mı pişer? Altı açık şekilde şu anda. Kabarttıktan sonra 5 dakika daha pişiriyoruz. Tamam. Şimdi ne yapıyoruz? yoğurdu hazırlıyoruz. Yoğurt için de ayrı bir işlem yapıyoruz. Evet, 1,5 kilogram yoğurt alıyoruz tencereye. Evet. 2 yemek kaşığı mısır nişastası. 1 yumurta. 1,5 kaşık kadar tuz. Evet, tatlı kaşığı. Bir de yarım tatlı kaşığı kadar karabiber. Karabiber. Ateşe almadan karıştırıyoruz. Ne kadar karıştırıyoruz böyle? 1-2 dakika mı? Evet. Şimdi biz ne yaptık? Önce etimizi haşlamaya koyduk. Evet. Et haşlanıyor. Sonra pilavımızı yaptık. Sonra da yoğurdumuzu hazırlıyoruz şu anda. Bu yoğurdu pişirecek miyiz Şurup? Pişireceğiz. Etimiz haşlandı. Hı hı. Şimdi ne yapacağız? Şimdi etlerimizi suyundan ayırıyoruz. Etlerimizi ayırıyoruz. Bunun suyunu yoğurda mı katacaksın? Evet. Bir bardak kadar Ha, bir bardak kadar. Ha, azmış. yoğurda katacağız. Sadece tat için. Şimdi bir bardak et suyu ekliyoruz yoğurda. Yoğurdumuzu pişiriyoruz. Şimdi yoğurdumuzu karıştıra karıştıra kaynatıyoruz. Et suyumuzu ekledik. Et bir bardak suyumuzu kadar. ekledik. Sürekli karıştırarak 15-20 dakika kadar pişiriyoruz. Yoğurdumuz kaynamaya başladı. Şu ana kadar hep karıştırdın. Karıştırmaya da devam ediyorsun.
Aynen. Yoksa Kıvamı dibini bozulmasın. tutar herhalde. Aynen. Bozulur. Yoğurdumuz yeterince kaynadı. Kapatabiliriz. Bu kıvama gelince altını kapatıyoruz. Yoğurtlu, et sulu karışımımız da hazır. Bu bir sos diyebilir miyiz buna? Sos mu? Evet, sos diyebiliriz. Çorbadan daha kalın. Kıvamlı. Hı hı, Daha daha kıvamlı. yoğun. Evet, çorbadan daha yoğun. Şimdi çam fıstığı hazırlayacağız. Tavaya tereyağı koyduk. Çam fıstığını kavuracağız. Nereye koyuyoruz bunu? Neyin üstüne? Pilavın üstüne Pilavın üstüne. süslemek için. Aynı zamanda güzel bir tat verir. Çam fıstığı ekliyoruz. Ne kadar böyle Sarışın çeviriyoruz. olduğunda alıyoruz. Biz Ha, öyle hafif diyoruz. pembeleşir. Sarışın. Sarışın. Ha. Güzelmiş. Çam fıstığı hazır oldu. Hı hı. Alıyoruz bir tabağa. Şimdi Servis tabağı hazırlıyoruz. evet, malzemelerimiz hazır. Pilavımız pişti. Şimdi İlk önce başta pilavımızı pilavımızı tabakta yerleştiriyoruz. tabağa koyuyoruz. Evet. İstediğimiz Şimdi kadar haşladığımız dana etini haşladığımız etleri koyduk. kavrulmuş çam fıstığı ve en son yoğurdumuzu ekliyoruz. İsterseniz yoğurdu ayrı bir tabağa alıp bu şekilde servis edebilirsiniz. Afiyet olsun. Ellerine sağlık. Tamam, şimdi hemen bir tadına bakalım. Evet, şu etten de bir parça alalım. Yemeğin ismi Şerkereyi. Bu Şer- yemeğin özelliği gördüğünüz gibi yoğurdun pişirilmesi. Beğendiniz mi? evet, çok değişik bir tadı var. Çok lezzetli, ellerine sağlık. Afiyet Çok olsun. teşekkürler. Afiyet olsun.